Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için kıyır kıyır ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan, yiyebileceğiniz en gevrek tuzlu kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Fazla vakit harcamadan hemen bu tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 adet yumurtamızı ekleyelim ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip çırpalım. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz mahlep ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Mahlep bence tuzlu kurabiyelerde olmazsa olmaz. Eğer evinizde elinizin altında yoksa mutlaka herhangi bir marketten veya baharatçıdan temin etmenizi tavsiye ederim. 2 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben tuzlu kurabiyelerde genelde üzüm sirkesi kullanıyorum. 150 gram tereyağı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Sağlık açısından tereyağla yapmanızı tavsiye ederim. 3,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Çok az da olsa unun markasına göre bile değişkenlik gösterebilir. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemelerimizi elimizle güzelce yoğuralım. Yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Kurabiye hamurumuz çok sert olmayacak, çok da cıvık olmayacak. Orta kıvamda yumuşacık bir kurabiye hamuru olacak. Elimizle bir 2-3 dakika kadar yoğuralım. Sonrasında şekil vermeye başlayabiliriz. Bu aşamadan sonra fırın tepsimizin üzerine yağlı kağıt serelim ve hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlak şeklini verelim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde, biraz önce bahsettiğim gibi yumuşacık bir kurabiye hamuru olacak. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapıyoruz. Yuvarlak bir şekil veriyoruz. Dilerseniz daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Fındık büyüklüğünde de yapabilirsiniz. İçerisinde hamur kabartma tozu ve yumurta olduğu için kabaracaktır. Lokmalık olarak o şekilde de bit kurabiyenin boyutunda hazırlayabilirsiniz. Ben biraz daha iri bir şekilde olmasını istedim. Dışının tamamen her tarafını susam ve çörek otuyla kaplayacağım için hamurunun biraz daha yoğun olmasını istedim. Dilerseniz bu kurabiye hamurunu yuvarlak değil de silindir şeklinde veya kare kare olarak da istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 42 adet susamlı çörek otlu tuzlu kurabiyeler elde ettim. Daha küçük yaparsanız daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi büyük boyutlarda yaparsanız da 42 adet kurabiye çıkacaktır. Oldukça bereketli ve çok lezzetli bir kurabiyedir. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra üzeri için 1 çay bardağı kavrulmuş susam ve yarım çay bardağından biraz az olacak şekilde çörek otunu bir kasede karıştıralım. Üzerini tamamen bu karışıma kaplayacağız. Susam daha lezzet verdiği için çörek otunu daha az tuttum. Çünkü çörek otu fazla olduğu zaman birazcık midede yanma veya rahatsızlık oluşturabilir. O yüzden çörek otunu az koyuyoruz. Kavrulmuş susamı daha fazla koyuyoruz. Kavrulmuş susam eğer hazırlayamazsanız veya elinizin altında yoksa sade susamla da yapabilirsiniz. Kurabiye hamurumuzu öncelikle 1 adet yumurtanın akına batıralım. Sonrasında susamlı çörek otlu karışımımıza her tarafını kurabiye hamurumuzun bulayalım. Bu aşamada temiz bir çalışma olması açısından 1 çay kaşığıyla kurabiyenizin üzerine her tarafına gelecek şekilde susam ve çörek otunu bulayın. Sonra hafiften şöyle sallayarak çatalın üzerinden alıp yağlı kağıt serili fırın tepsinize tekrardan dizebilirsiniz. Hem yumurta akına batırırken hem de susama batırırken elinizde yapışıklık olur. Bu sefer çoğu susamla çörek otu parmaklarınıza yapışabilir. O yüzden malzemenizde azalma olmasın, hem de temiz olması açısından daha kolaylık olacaktır. Kurabiyelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra hemen üzeri için bir kürdandan faydalanarak dikey ve yatay çizgi yapalım. Kurabiyemizin tam ortasına yatay ve dikey çizgileri çok bastırmadan, hafif bastırarak şekil verelim.
Görsel olarak üzeri çatlak bir görselde olacaktır. Bu da hem iştah kabartan hem de görüntü olarak çok şık görünümde kurabiyeler olmasına sebep olacaktır. Hiçbir şekilde kürdanla yapmadan da hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde benim yaptığım gibi kürdanla şekilde verebilirsiniz. Bütün kurabiyelerimizde bu işlemi yapıyoruz. Sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri ve altı güzelce kızarana kadar ve üzerleri çatlayana kadar pişiriyoruz. Ben tuzlu kurabiyeleri biraz daha fazla pişmiş ve gevrek sevdiğim için fırında biraz daha tutuyorum. Yaklaşık 15 dakika kadar tutuyorum. Eğer 15 dakikada kurabiyelerinizin üzeri çatlamamış ve kızarmamışsa lütfen biraz daha fırınınızda tutun. Bazen fırının markasına göre de bu ısı derecesinin hızı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmekte fayda var. Kurabiyelerimiz 15 dakikanın sonrasında çok güzel kızardılar ve piştiler. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyelerimiz muhteşem oldu. Şimdi sizlere yakından iç dokusunu, kıyırlığını kurabiyenin göstermek istiyorum. Hemen tadım kısmına hem bir ısırık alarak hem de sizlerin isteği üzerine çatalla bir adet kurabiyeyi ezerek kum gibi nasıl dağılıyor onu göstermek istiyorum. Genellikle bu aşamada çoğunlukta takipçilerim çatalla da kıyırlığını göstermemi istiyor. Özellikle tuzlu kurabiyelerde. Ben de o yüzden bu kurabiyede de yakından şimdi sizlere birazdan göstereceğim. Çatalla ezerek nasıl kum gibi dağılıyor, ne kadar kıyır kıyır bir kurabiye olduğunu sizler de yakından göreceksiniz. Bu şekilde de iç dokusu zaten anlaşılıyor. İnanılmaz lezzetli, çok güzel bir kurabiye tarifi. Şimdiden denedikten sonra o kıymetli yorumlarınızı bekliyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizin beni nerelerden takip ettiğini gerçekten çok merak ediyorum. Kanalımda görmek istediğiniz tarifler varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve mutlaka tarif planlamamın içerisine alıp sizlerin isteği tarifleri videosunu çekip sizlerle paylaşıyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.